Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada şipşak hazırlayabileceğiniz nefis kestane tarifiyle geldim. Bu şekilde kestaneyi hazırladığınızda kabuğundan çok güzel bir şekilde ayrılıyor ve lezzeti gerçekten şahane oluyor. Tam da mevsimiyken kestaneyi bir defa bu şekilde denemenizi öneririm. Sürekli yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Ben tarifimde 500 gram kadar kestane kullandım. Siz elinizde ne kadar kestane varsa ona göre su miktarını belirleyebilirsiniz. Birazdan ne kadar eklememiz gerektiğini belirteceğim. İlk olarak kestaneyi güzelce yıkadım ben. Yıkadıktan sonra kestanelerin gördüğünüz gibi bombeli olan kısımlarına çizik atıyorum. Yalnız çiziği hafif derin atmaya çalışalım ve yanlara doğru geçirelim biraz çizik mesafesini ki kabukları kolay bir şekilde açılsın. Çünkü çok kısa bir mesafede, yani uzunluk olarak kısa bir çizik olursa kestanenin açılması biraz zor olabilir. Yanlara doğru kaydırmamız gerekir gördüğünüz gibi. Kestaneleri çizik attıktan sonra tekrar bir yıkayalım. Hatta eğer vaktiniz varsa çizik atma işlemi bittikten sonra bir 30 dakika kadar suda kestanelerinizi bekletebilirsiniz. Ben vaktim olmadığından bekletmedim. Bu da kestanelerin kabuklarının soyulmasını biraz daha kolaylaştırıyor. Çünkü vaktiniz yoksa benim gibi direkt tavaya alabilirsiniz ve üzerine gelecek kadar su ekleyin kestanelerin. Ardından ben üzerine 1 tatlı kaşığı kadar şeker ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ocağa aldım. Sonra maşa yardımıyla eklediğim şeker ve tuzun her yere yayılmasını sağladım. Gördüğünüz gibi. Ardından ocağımızın altını açalım ve tavamızın kapağını kapatalım. Ocağımız ilk aşamada yüksek ateşte olsun. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını orta ateşe almamız gerekiyor. Ara ara karıştırarak, kestaneleri çevirerek ocağımız orta ateşteyken kestanelerin yumuşamasını sağlayalım. Su miktarı dediğim gibi hani siz kestaneyi ne kadar kullanırsınız bilemiyorum. Elinizdeki kestanelerin üzerine gelecek kadar su ekleyin. Sonrasında orta ateşte yumuşamasını bekleyelim kestanelerin. Zaten haşlanmaya devam ettikçe gördüğünüz gibi açılıyor ağız kısımları. Devam ettikçe pişmeye biraz daha açılacak. Ve suyu çok az kaldı. Gördüğünüz gibi bu aşamada özellikle kesik olan kısımları tavanın alt kısmına getirmeye çalışıyorum ben. Bu şekliyle daha kolay açılıyor. Çünkü ağızları birazdan suyu tamamen çekmiş olacak. Suyunu tamamen çektikten sonra da ocağı bir müddet kapatmıyoruz. Bu aşamada da közleme yapar gibi bir tur daha çeviriyorum ben kestaneleri. Bu da hafif dışına bir kıtırlık veriyor. İçi yumuşak, dışı çok hafif kıtır oluyor. Bu şekliyle ben ve ailem çok beğeniyoruz biz. Size de bu şekilde hazırlamanızı öneririm. Ocağım bu aşamada ortanın 1 derece altında. Çünkü tava yanabilir eğer çok yüksek ateşte olursa. İçerisinde su yok çünkü. Birazdan da hafif bu şekilde közlendikten sonra ocağın altını kapatacağım zaten. Hatta oldu kestanelerim, artık servis tabağına alabiliriz kestanelerimizi. Pişme süresi boyunca ocağımız çok kısık ateşte olmadığı için suyunu çekmesi çok uzun zaman almıyor. Yani kısa sürede hazırlanan bir tarif olduğunu belirtmek istiyorum burada. Suyunu kısa bir sürede çekti ve çok az bir sürede közledim ve kestanemiz nefis bir şekilde hazır oldu. Birazdan sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Hem yumuşak, dediğim gibi dış kısmı da çok hafif közlenmenin etkisiyle kıtır oluyor. Kabuğundan çok kolay bir şekilde de ayrılıyor. Biraz sıcağının çıkmasını bekledim ben. Çok sıcakken elimize almak zor oluyor çünkü. Ve gördüğünüz gibi çok kolay kabuğundan ayrılıyor. İçi yumuşacık. Dağılıyor zaten gördüğünüz gibi. Sert kalmıyor kesinlikle suda da haşladığımız için bir müddet. Ve içerisine eklediğimiz şeker gerçekten çok lezzet veriyor. Ben şeker eklemeyi bir büyüğümden, sevdiğim bir büyüğümden öğrenmiştim. Ve o yaptığında lezzeti gerçekten çok hoşuma gitmişti. Ve bunu öğrendikten sonra ben de haşlama yaparken kestaneyi her zaman şeker ekler oldum. Lezzeti çünkü gerçekten çok güzel oluyor. Siz de denediğinizde bana hak vereceksiniz eminim. İç kısmını da bu şekilde göstermiş oldum. Bu haliyle ben kestaneyi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Benim en sevdiğim hali diyebilirim. Direkt közlemekten ya da sobanın üzerinde pişirmektense bu halini daha çok seviyorum. Umarım
tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz aşağıda beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde buluşmak ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.